Tabii. Oyuncunun yolculuğu ve seviyeler oluşturmak konusu var. Bununla alakalı da bize bilgi verebilir misin? Tabii ki vereyim. Aslında şöyle, ben metaforik olarak bunu şeye benzetiyorum. Bir oyunlaştırma kurgusunda mutlaka seviyeler olmalı. Nasıl ki metafor olarak hayat yolculuğunda seviyelerimiz var. İşte bebeklikten başlıyoruz, çocukluk, sonra işte gençlik, orta yaşlar gibi. Bunların her biri birer level aslında baktığımızda. Hatta biz kendi arkadaşlarla konuşmamızda da 30. yaşa giren bir arkadaşa 3. level'a hoş geldin, 4'lere girenlere 4. level'a hoş geldin gibi şeyler yaparız, böyle kendi aramızda konuşmalar yaparız. Hayatta bir yolculuk ve level'lar var hayatta da. Aynı şekilde oyunlaştırmanın içinde de level'ları kullanmak gerekiyor. Birkaç nedenden ötürü çok önemli. Bir tanesi şu, ben bir oyuncu olarak, aynı hayat oyuncusu gibi düşün, sistemde de bir oyuncu olarak bir şeyleri başardıkça aslında bir üst seviyeye geçmenin hazzını yaşamak isterim. Bir tanesi bu aslında ve bu hazzı da bana o sistemin ya da o kurguların vermesi gerekiyor. Her bir level, her bir seviye kendi içinde çok iyi tasarlanmalı. Örnek veriyorum, mesela bir başlangıç level'ı, yani oyuna giriş level'ı onboarding'i çok iyi olmalı. Çünkü orada insanları sisteme çekmek gerekiyor. Yani ben oraya bir adım atmam gerekiyor. Nasıl uçağa adım atarken onboarding kısmı var. Benim oraya adım atmam gerekiyor. Bu adımda kullanacağım motivasyon teknikleri, vereceğim ödüller farklılaşıyor. Bu adımdan sonra ilk birinci level, ikinci level, üçüncü level giderek aslında level'ların mantalitesi de değişmeye başlıyor. Örnek veriyorum, birinci level'da belki onboarding ya da oraya alışma sürecim çok kolay olması gerekiyor benim için, bir oyunlaştırma tasarımı için. Dolayısıyla görevler çok basit görevler. Şunu tıkla, bunu yap, şu kitabı oku, işte şu makaleyi oku gibi basit görevler. Ama level'lar arttıkça görevlerin zorluk seviyesinin de artması lazım. Aynı oyunlardaki gibi düşünün. Dolayısıyla zorluk seviyesi arttıkça ben bir üst level'a çıkacağım ve onun haklı gururunu yaşayacağım. Diyeceğim ki ben 8. level'dayım diyeceğim mesela 4. level'daki bir arkadaşıma. Dolayısıyla burada zorluk seviyeleri çok çok önemli. Bir de şu var. Bunun felsefesini de iyi kurgulamak lazım. Belki başlangıç level'ında sisteme katılmam çok önemliyken orta level'larda rekabet, yani senle rekabet etmem çok önemliyken üst level'larda, artık üst level'lara geldiğimde artık benim kendimle rekabet ediyor olmam lazım. Yani benim kendimi de aşmam lazım. İşte burada o anlamsal düzey burada devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla hayat nasıl level gidiyorsa oyunlaştırma kurgularında ve tasarımlarında da o level'ları tasarımcının kendisinin düzenlemesi gerekiyor ki bir anlamı olsun. Burada çok kısa akıştan da bahsetmek lazım. Akışta da aslında kişinin ability'sini, yani yetkinliğine ve becerilerine istinaden bir görev veriyoruz. Örnek veriyorum, 1 ile 10 arasında diyelim ki sen satış profesyoneli ol. 1 ile 10 arasında senin satış yetkinliğin diyelim ki 3. Sana vereceğim görevler 3, 3,5, 4 civarında olması gerekiyor. İşte bu birinci, diyelim ki ikinci level olsun bu. Ben seni eğer 3. level'a, 4. level'a geçirmek istiyorsam seni biraz zorlamam gerekiyor. Yetkinliğini arttırmam gerekiyor. Daha doğrusu kendi kendine bir rekabet edip yetkinliğini arttırman gerekiyor. Ve sonra sana 4 seviyesinde zorluğunda görevler veriyorum. Sen 4'e geliyorsun, sana 5 seviyesinde zorlukta görevler veriyorum ve sen 5'e geliyorsun. Dolayısıyla bu şu aslında aynı zamanda bir bireyin hayattaki gelişim yolculuğu aynı zamanda. Bunu tasarlıyorsun bir şekilde. Burada dediğim gibi hem başkalarıyla rekabet ediyorsun süreç içinde, hem de bir yerden sonra artık kendinle rekabet ediyorsun. Yani kendinin bir gün öncekinden daha iyi olmaya zorluyorsun. Bir üst versiyonuna gelmeye çalışıyorsun. Bu anlamsal olarak da çok önemli bence. Çünkü insanın şöyle bir tabiatı var. Huzurlu bir ortamda ya da konfor alanında mutluysan, iyisen, huzurluysan çok fazla dış etken olmadan oradan çıkmıyorsun. Yani şey yapmıyorsun. Yani nasıl olsa burası keyifli, güzel diyorsun. İşte oyunlaştırma biraz bu konfor alanını bozuyor. Diyor ki sana şöyle bir görev daha verdim. Bunu da yapar mısın diyor. Hadi biraz daha kendini zorla diyor. İşte o yüzden bu aynı zamanda, yani oyunlaştırma tasarımı aynı zamanda bir gelişim tasarımı olarak ele alınabilir.